Tarihte birçok komutan Roma'ya meydan okudu. Ama sadece bir tanesi bunu savaşarak değil, onların aklını çelerek yaptı. Kılıçla değil, kalkanla değil, fillerle. O, Roma'nın en korktuğu isimdi. Roma'da anneler çocuklarını susturmak için şöyle derdi: Hannibal kapıda. Peki kimdi bu adam? Neden ordusuna yüzlerce asker değil de kocaman filler kattı? Ve nasıl oldu da tarihin en güçlü imparatorluğunu dizlerinin üzerine çökertmeyi başardı? Bugün tarihin en çılgın askeri planına, fillerle Roma'ya yürüyen adamın hikayesini anlatacağız. Milattan önce 247 yılında Afrika kıyılarında yükselen güçlü bir şehir devletinde bir çocuk dünyaya geldi. Kartaca'da. Bu çocuk daha yürümeyi yeni öğrenmişken bile kaderi çizilmişti. Çünkü babası Kartaca'nın en büyük komutanlarından biri olan Hamilkar Barca'ydı ve onun tek bir takıntısı vardı: Roma. Hannibal henüz 9 yaşındayken babası onu bir mabede götürdü. Küçük çocuğun elini bronz bir sunağın üzerine koydu ve şöyle dedi: Roma'ya sonsuza dek düşman olacağına yemin et. Ve o gün tarihin en büyük düşmanlıklarından biri başladı. Hannibal sadece bir asker olarak değil, nefretle büyütülmüş bir intikam silahı olarak yetiştirildi. Genç yaşlarda savaş meydanlarına çıktı. Haritalarla, stratejilerle oynayan diğer çocuklar değil, gerçek ordularla oynayan bir dehaydı. Daha komutan olmadan önce bile tüm Kartaca askerleri onun adını fısıldıyordu. Bu çocuk babasından bile daha tehlikeli olacak. Kartaca gücünü yenilemek için gözünü batıya, İberya'ya çevirdi. Hannibal genç yaşta bu topraklarda pişti. Komutayı öğrenirken hız, zamanlama ve disiplin onun temel üçlüsü oldu. Kabilelerle ilişkide iki yol izledi: güven veren anlaşmalar ve gerektiğinde sert darbe. Orduyu sayıyla değil, örgü ve tempo ile büyüttü. Farklı halkları tek iradede topladı. Roma bu yükselişi tedirginlikle izledi. Kıvılcım Saguntum'da alev aldı. Saguntum'un düşüşü diplomasi kapısını kapattı. Savaş artık bir zorunluluktu. Hannibal stratejisini netleştirdi: denizde değil, karadan vurmak. Ve beklenmeyeni seçti: Alplerin ötesinden Roma'ya inmek. Filler, güç gösterisi değil, psikolojik silah olarak ordunun önüne kondu. Hedef yalnızca toprak değildi, Roma'nın aklına korku düşürmekti. Önümüzde dağlar var, arkasında Roma cümlesi yürüyüşün şiarı oldu. Ve ordu beyaz zirvelere doğru sessiz ama kararlı bir şekilde harekete geçti. Hannibal'a göre savaş, kılıçların çarpışması değildi. Savaş, zihinlerin mücadelesiydi. Roma güçlüydü, disiplinliydi, sayıca fazlaydı. Ama güçlü ordular bile ritmi bozulduğunda düşerdi. Hannibal'ın planı buydu: Roma'ya saldırmak değil, Roma'nın alışkanlıklarını kırmak. Geniş ovada savaşmazdı. Ova Roma'nındı. Hannibal'ın sahnesi dar geçitlerdi, sisli vadilerdi. Soğuk ve çamurlu yolları severdi. Roma komutanları düzen isterdi. Hannibal ise belirsizlik yaratırdı. Bir gün hızla saldırırdı, ertesi gün ortadan kaybolurdu. Düşmanı kendi ritminden koparırdı. Ordusunu bir makine gibi kurdu. Süvariler kanatlarda beklerdi. Hafif piyadeler rahatsız ederdi. Merkez ise geri çekilir gibi yapardı. Hannibal, Roma ile denizde yarışamayacağını biliyordu. Bu yüzden karadan ilerlemeyi seçti. Üstelik beklenmeyen bir rota belirledi: Alpler. Ordusu piyadelerden, süvarilerden ve savaş fillerinden oluşuyordu. Yolculuk boyunca hava soğudu. Zemin kayganlaştı. Geçitler daraldı. Bazı yerlerde yol o kadar dardı ki bir askerin kayması onlarcasının uçuruma yuvarlanmasına yol açıyordu. Filler bile ilerlemekte zorlanıyordu. Moral zaman zaman bozuldu.
Kimileri bu planın delilik olduğunu düşündü. Ancak Hannibal geri dönmeyi hiç düşünmedi. Geçitleri kazdırdı, karları temizletti, ordunun önünde yürüyerek kararlılığını gösterdi. Bu geçiş yalnızca fiziksel bir mücadele değil, aynı zamanda psikolojik bir sınavdı. Hannibal'a göre gerçek zafer Roma'ya ulaşmak değil, Roma'nın hiç beklemediği yerden karşılarına çıkmaktı. Günler süren ağır yürüyüşten sonra zirveye ulaşıldı. Ordu nihayet İtalya topraklarına doğru bakan yamaçlara vardı. Hannibal burada askerlerine Roma'yı gösterdi ve yalnızca şunu söyledi: "Artık geri dönüş yok." O andan sonra tüm yorgunluk yerini kararlılığa bıraktı. Hannibal, tarihte neredeyse imkansız sayılan bir şeyi başarmıştı. Alpler geçilmişti. Şimdi sıra Roma'nın kalbine inmeye gelmişti. Alplerden indikten sonra dinlenmedi. Roma orduları onu durdurmak için hızla toplandı. İlk büyük karşılaşma Trebia Nehri kıyısında yaşandı. Roma komutanları Hannibal'ın yorgun olduğunu düşünüyordu. Bu yüzden sabahın erken saatlerinde saldırıya geçtiler. Ancak Hannibal bunu bekliyordu. Roma askerlerini soğuk nehirden geçmeye zorladı. Su buz gibiydi. Askerlerin vücut ısısı düştü. Hareketleri yavaşladı. Tam o sırada Hannibal saldırı emri verdi. Kanatlar hızla kapandı. Filler ileri sürüldü. Roma düzeni bozuldu. Trebia, Hannibal'ın ilk büyük zaferi oldu. Roma bu yenilgiyi şanssızlık saydı. Ancak ikinci büyük karşılaşma bunun tesadüf olmadığını kanıtladı. Bu kez yer Trasimene Gölü civarıydı. Hannibal bölgeyi dikkatle seçmişti. Sisli bir vadi, dar bir yol. Kaçacak yer yoktu. Roma ordusu vadiye girdiğinde pusu çoktan hazırlanmıştı. Hannibal'ın askerleri tepelerde gizlenmişti. Roma ordusu ilerlerken işaret verildi. Tüm hatlara aynı anda saldırıldı. Ön, arka ve yanlar kapandı. Panikten kaçış mümkün değildi. Trasimene, tarihin en büyük pusularından biri olarak kayda geçti. Artık Roma Hannibal'ı hafife almıyordu. Bu adam yalnızca savaş kazanmıyordu. Savaşı kurallarıyla birlikte değiştiriyordu. Trasimene yenilgisi Roma'yı sarstı. Ancak Roma geri adım atmadı. Tam tersine bu kez her zamankinden daha büyük bir ordu topladı. Yaklaşık 80.000 asker. Amaç Hannibal'ı sayıyla ezmekti. Savaş yeri Cannae Ovası olarak seçildi. Roma geniş bir alanda üstünlük kurmak istedi. Hannibal ise bu alanı bilerek kabul etti. Çünkü onun planı farklıydı. Ordusunun merkezini bilerek zayıf tuttu. Roma buraya yüklendiğinde geri çekilirmiş gibi yaptı. Roma askerleri bunu zafer sanarak ileri atıldı. Tam o anda kanatlar kapanmaya başladı. Sağ ve sol taraftaki süvariler Roma'yı çevirdi. Merkez yeniden sertleşti. Roma ordusu kendi saldırı isteği yüzünden kendi içine hapsoldu. Kaçacak yer kalmadı. Tarihte bu taktiğe çifte kuşatma denir. Ve Hannibal bunu büyük bir orduya karşı başarıyla uygulayan ilk komutan olarak kayda geçti. Sonuç yıkıcıydı. Roma ordusu neredeyse tamamen yok edildi. On binlerce asker ya öldü ya esir düştü. Cannae, Roma'nın tarihindeki en büyük yenilgilerden biri oldu. Artık Roma'da tek bir cümle dolaşıyordu: Hannibal kapıda. Ve bu kez bu söz bir masal değildi. Gerçek bir korkuydu. Cannae zaferinden sonra Roma'da panik başladı. Şehirde bazı senatörler kaçmayı bile düşündü. Ancak Roma'nın en güçlü yanı ordusu değil, inatçı karakteriydi. Teslim olmadılar. Şehir kapılarını kapattılar ve savunmaya çekildiler. Hannibal'ın ordusu yorgundu. Takviye alamıyordu. Kartaca'dan yardım gecikiyordu. Bazı müttefikler sadık kaldı, bazıları geri çekildi. Ordusuyla şehri kuşatmak için yeterli kuşatma araçları ve erzak yoktu. Roma surlarla korunuyordu. Hannibal'ın ordusuysa açık arazide kalmıştı. Açlık ve zaman Hannibal'ın karşısına yeni bir düşman olarak çıktı. Bazı tarihçilere göre Hannibal o an Roma'ya saldırmalıydı. Bazılarına göre ise saldırsa bile şehri tutamazdı.
Çünkü Roma düşmanını içeride değil, dışarıda yıpratmayı tercih eden bir devletti. Roma yeni bir komutan çıkardı. Scipio Africanus. Bu genç general Hannibal'ın taktiklerini inceledi. Onunla aynı yöntemlerle savaşmak yerine onu takviyesiz bırakma planı kurdu. Roma ordusu doğrudan çarpışmak yerine Hannibal'ın müttefiklerini teker teker kopardı. Hannibal hareket alanını kaybetmeye başladı. Bu bir savaş değildi artık. Uzun bir satranç oyunuydu. Hannibal 10 yıl boyunca İtalya'da kaldı. 10 yıl boyunca Roma'yı korku içinde yaşattı. Ama Roma düşmedi. İnat ve sabırla ayakta kaldı. O andan sonra savaşın yönü değişti. Artık Roma, Hannibal'ın üzerine gelmeye hazırlanıyordu. Roma artık savunma yapmıyordu. Saldırı sırası onlardaydı. Scipio Africanus önderliğindeki Roma ordusu Kartaca topraklarına çıkarma yaptı. Bu hamle Hannibal'ı yıllar sonra ilk kez geri dönmek zorunda bıraktı. Hannibal İtalya'yı terk etti ve ana vatanına döndü. Kendisi hala zeki, ordusu hala disiplinliydi. Ama karşısındaki Roma eskisi gibi değildi. Scipio onun taktiklerini öğrenmişti. Aynı hataya 2 kez düşmeyecekti. Savaş yeri Zama Ovası olarak seçildi. Hannibal yine fillerini ön safa dizdi. Ancak Roma bu kez hazırlıklıydı. Askerler aralarında koridorlar açtı. Filler ileri atıldığında bu boşluklardan geçtiler. Psikolojik üstünlük bu kez işe yaramadı. Savaş sert geçti. Bir ara Hannibal üstünlük sağladı. Ancak Roma kanatlardan güçlendirildi. Scipio'nun süvarileri arkadan saldırıya geçti. Hannibal ilk kez kendi taktiğiyle vuruldu. Zama, Hannibal'ın askeri kariyerindeki ilk büyük yenilgi olarak tarihe geçti. Ama bu yenilgi bile onun saygınlığını silemedi. Scipio bile savaşın sonunda şöyle dediği rivayet edilir. "Bugün seni yendim ama senden çok şey öğrendim." Zama yenilgisinden sonra Hannibal Kartaca'da kaldı. Ancak bu kez savaş meydanında değil, siyasetin içinde mücadele verdi. Roma'nın baskısı artınca şehir onu teslim etmek zorunda kaldı. Hannibal teslim olmayı reddetti. Gönüllü sürgüne çıktı. Hayatının geri kalanını farklı krallıklarda askeri danışman olarak geçirdi. Nereye gittiyse Roma'nın gölgesi peşini bırakmadı. Roma elçileri her yerde onu aradı. Çünkü Roma biliyordu. Hannibal hayattayken hiçbir zafer tam değildi. Yıllar sonra artık kaçacak yeri kalmadığında kendi hayatına son verdiği söylenir. Yanında taşıdığı zehri içtiği rivayet edilir. Son sözünün şu olduğu aktarılır. "Roma beni korkutamadı. Korkutmak istediklerine örnek olmaya devam edeceğim." Hannibal savaşları kaybetmiş olabilir ama adı tarihte silinmedi. Aksine daha da büyüdü. Napolyon'dan Patton'a kadar pek çok komutan onu tarihin en büyük askeri dehası olarak gördü. Bugün bile askeri akademilerde onun taktikleri öğretilir. Hannibal'ın Roma'ya saldırısı bitti. Ama onun ismi hala kapılarda yankılanıyor. Bu videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın ki bir sonraki videomda görüştüğümüzden emin olalım.